Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videolarımın altındaki kırmızı yazılı abone ol yazısına tıklayarak kanalıma abone olabilir ve örgülerimi, videolarımı her zaman sizler de takipte kalabilirsiniz. Bugünkü örgü anlatımında ise iki şişle örülen en kolay, en pratik yeni doğan bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşacağım. İnşallah beğenirsiniz ve hep birlikte denemiş oluruz. Bakın böyle çok şirin, minnacık bir model oldu. Ayaklara da, minik ayaklara da çok yakışacaktır eminim. Bir kere de örülüp bitiriyoruz modelimizi. Bakın örülmüş bitmiş hali bu şekilde. Örüyoruz, bitiriyoruz ve dikildikten sonra hemen kullanıma başlayabiliriz. Bakın bu şekilde. Ben yeni doğan ayaklar için yaptım. Daha büyük ayak numaraları için yapmak isterseniz ilmek sayılarında 2, 4 artma yapabilirsiniz. Sıra sayılarında da yine aynı şekilde artma yaparsanız daha büyük ayak numaralarına da uygulayabilirsiniz. Gerekli malzemelerimiz patiklik ip kullandım. Farklı bir yün de kullanabilirsiniz bebe yünü olarak. İğnemiz var dikiş için ve 3 milimetre şiş kullandım. Malzemelerimiz bunlar. Bir de ipleri kesmek için makasımız var. Şimdi ayakta bakın şöyle bağcıklarımız var. Giyildikten sonra bunları bağlayabilirsiniz. Şöyle ayaktan çıkartayım. Bakın şöyle minicik minnacık. Giyildikten sonra böyle bu şekilde çok güzel bir model oldu. Bir saatte örüp bitirebilirsiniz. Böyle siparişlerinizin yanına hediye olarak da örebilirsiniz. Kalan iplerinizden böyle rengarenk örerek sipariş de alabilirsiniz. Sevdiklerinize hediye edebilirsiniz. Böyle çok pratik, çok da şık bir yeni doğan bebek patiği oldu. Şimdi yapımına hep birlikte geçelim. Modelimiz için yorumlarınızı, görüşlerinizi bekliyorum. Sorularınızı yorumlar kısmından bana belirtebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Evet, patiğimizin örmeye başlıyoruz. Bakın bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. İpi boynuma atarak örüyorum. Ama sizlere başlamadan söylüyorum. Bu şekilde ilmeklerimizi atalım. Toplam 46 ilmekle başladım ben modelimize. Evet, yeni doğan bebek patiği için ben 46 ilmekle başladım. Daha büyük ayaklar için yapmak isterseniz ilmek sayısını 4 fazla, 6 fazla, 7 fazla bu şekilde arttırabilirsiniz. Şimdi 46 ilmeğimizi örmeye başlıyoruz. İlk ilmeği her zaman örmeden alıyorum. Diğerlerini böyle ters olarak örüyorum. Şu an örgümüzün arka yüzündeyiz. Böyle ilmeklerimizi son bir ilmek kalana kadar böyle ters olarak örelim. Son ilmeğe geldim. Onu böyle düz olarak ördüm. Her zaman ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği düz olarak örüyorum ki modelimizin kenarları düzgün çıksın. Şimdi örgünün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeği yine örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. İlmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örerek haroşa örgüyü oluşturmuş oluyorum ben. Bakın bir diş haroşa sırası ördüm. Bu şekilde örerek devam edelim. Toplam 10 diş haroşa sırası olana kadar örelim. Evet, bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım ben. Toplam 10 diş haroşa sırası olana kadar ördüm. Burası örgümüzün ön yüzü. Ön yüzünden sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 diş haroşa sırası ördük. Şimdi 11. sırayı örerken 13 tane ilmeğimi bu şişime alıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 tane ilmeğim bu tarafta. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Şimdi 13 tane ilmeğim de bu tarafta kalana kadar ilmekleri 2 2 öreceğim. Şimdi 2 2 örmeye başlıyorum. 2 ilmeği birlikte ördüm. 2 ilmeği birlikte ördüm. Devam edelim. Böyle
İkisini birlikte ördüm. İkisini birlikte ördüm. Böyle 2 2 alalım. Ters olarak örelim. Şimdi sayalım. Kaç tane ilmeğimiz kalmış? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Tam 13 tane ilmeğimiz kalmış. Artık buradan sonra tek tek örüyoruz. Tek tek örmeye devam edelim. Evet, bakın bu şekilde tamamlamış olduk. 13 ilmek bu tarafta tek tek ördük. 13 ilmek tek tek bu tarafta ördük. Ortadakileri ikili ikili ördük. Onlar bakın şuradaki ilmeklerimiz. Bakın şu formu sağlamak için bu şekilde yaptık. Şimdi evet, örgünün arka yüzünde tüm ilmekleri ters olarak örelim ve ön yüzüne gelelim. Evet, örgünün ön yüzüne geldik. Şimdi yine kenardaki 13 tane ilmeğimizi örelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Yine 13 tane ilmeğimi ördüm. Şimdi şu ortadakileri bakın şöyle şu 2 2 ördüğüm ilmeklerimi kapatacağım ve şu kısmını yapmış olacağız. Şimdi ikisini birlikte ördüm, ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ördüm, ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte ördüm, ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeği birlikte örüyorum, ilmeği diğer şişe alıyorum. Böyle ortadaki ilmeklerimizi kapatarak ilerliyoruz. Yine 13 tane ilmek kalana kadar böyle devam ediyoruz. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 tane ilmeğim de bu tarafta kaldı. Bakın ortadaki ilmeklerimi bu şekilde kapatmış oldum. Şöyle göstereyim. Şimdi diğer ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Evet, bakın bu şekilde patiğimizin örgüsünü ikiye ayırmış olduk. Önce bu tarafı örmesini bitireceğiz. Sonra bu tarafa geçeceğiz. Bakın şöyle şu kısmını öreceğiz. Şöyle açayım. Öncelikle 3 sıra git gel yaparak öreceğiz. Sonrasında ilmek alarak böyle şu bağcık kısmını oluşturacağız. Şimdi 3 diş haroşa sırası örelim. Şöyle önden saydığımızda 3 diş haroşa sırası olana kadar örelim. Bu tarafını örüyoruz. Diğer tarafı daha sonra öreceğiz. Diğer tarafı farklı bir şişede alabiliriz. Şöyle ördük. Şimdi çevirelim. Ve bu tarafa arkasına geçtim örgümün. Böyle örelim. Önden saydığımızda 3 diş haroşa sırası olana kadar bu şekilde örelim. Evet, bakın böyle toplam şöyle bakın sayalım. 1 2 3. 3 diş haroşa sırası ördüm. Bakın 3. sıramdayım. Bu arada farklı bir şişe geçtim. Çünkü iki şişle birlikte örmesi biraz zor oluyor. Sizler nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz buradaki ilmekleri ipe dizip sonrasında da ipten şişe geçirebilirsiniz. Ben kısa süreceği için bu şekilde yaptım. Yine 3 milimetre şişi. Şöyle ilmek atıyorum. Bakın 1 2 3 4 5. Bu şekilde 20 tane ilmek atalım. Şu an 5.'yi attık.
20'ye tamamlayalım. Evet, böyle 20 tane ilmeğimi attım. Bakın şu kısımlarını yapıyoruz. O yüzden bu şekilde ilmek atıyoruz. 20 tane ilmeğimi attım ve sonrasında tüm ilmeklerimi örüyorum. Şöyle ilmeklerimizi yine önde ve arkada ters olarak örüyoruz. Yani haroşa örgümüzü uyguluyoruz. Böyle ilmeklerimizi tamamını örelim. Evet, bakın attığım ilmeklerle bu tarafta git gel yaparak ördüm. Bakın bir diş haroşa sırası oluşmuş oldu. Şimdi ikinci sırayı örerken ilmeklerimi kapatacağım. Bu bağcık kısmını çok kalın yapmadım ben. Böyle ilmeklerimi 2-2 örüyorum. 2-2 böyle ters olarak örelim. Şöyle bakın bu şekilde kapatarak ilerleyelim. Böyle tüm ilmekleri bu şekilde aynı işlemi uygulayalım. Sıranın sonuna kadar gidelim. Sıranın sonuna kadar ördüm. Bakın bu şekilde ilmeklerimi kapatmış oldum. Burada ipimi biraz uzun keseceğim ve dikmek için kullanabiliriz ya da kısa da kesebiliriz. Şöyle ipimizi kestik. Bakın bu tarafını tamamlamış olduk. Şimdi bu tarafına geçeceğiz. Şöyle bu taraftaki ilmeklerimize yine buradaki aynı işlemi uygulayacağız. Yine 3 diş haroşa sırası öreceğiz. Sonrasında şişimize 20 ilmek atacağız. 2 diş haroşa sırası örerken bakın ikinciyi örerken ilmeklerimizi böyle kapatacağız. Şimdi bu tarafı da yine aynı şekilde örelim. Evet, ipimizi kopardığımız için şimdi ben buradaki ilmeklerime geçerken şöyle bir ilmek atıyorum. Bu ilmeğimizi de yanındaki ilmekle ikisini birlikte öreceğim. Sonrasında devam ediyorum tek tek örmeye. Bu tarafa geçelim. Şimdi önden 3 diş haroşa sırası olana kadar örelim. Sonrasında ilmeklerimizi atalım ve yine bu şekilde örelim ve örgümüzü bitirelim. Evet, patiğimizin bakın örgüsü bitti. Bu tarafını da bu şekilde örmüş olduk. Şöyle. Şimdi dikim aşamasına geçeceğiz. Bitmiş hali bakın bu şekilde. Burası arka tarafı, şurası ön tarafı. Böyle. Şimdi dikim aşamasına geçelim. Evet, modelimizin dikimine başlıyoruz. Bakın bu şekilde ördük, bitirdik. Şöyle tersinden dikeceğiz. Patiğimizin tersini çevirdim ben. Öncelikle bakın şöyle şu kısmını şöyle tutalım. Tam şuralardan başlıyorum. Şöyle farklı bir şekil yapacağım. Böyle birer ilmek atlayarak böyle iğnemizle şöyle ilerleyelim. Bakalım şöyle bir ölçelim. Tam. Bakın şöyle. Böyle bu ilmekleri alalım. Bu şekilde şöyle büzelim. Şimdi 2 sefer düğümledim. Sonrasında dikmeye başlayalım. Böyle ayağa giyildiğinde daha rahat oluyor. Şöyle göstereyim. Bakın şu kısmı. Böyle bir sivrilik olmuyor. Şimdi böyle dikmeye devam edelim ta ki şu kısma kadar. Evet, dikimini tamamladık. Şimdi şöyle düz tarafını çevirelim artık. Bakın şu parmak ucu kısmı şöyle çevirdik. Patiğimizi tamamlamış olduk. Şimdi bunu da ayağımıza giydirelim. Bir de böyle ayakta görün. Uç kısımlarına ben nazar boncuğu dikecektim ama nazar boncuğu yoktu evde. Sizler böyle nazar boncuğu da dikip çok güzel bir şekilde süsleyebilirsiniz. Böyle sade de kullanabilirsiniz. Bakın şöyle. Böyle sade de bakın çok güzel oluyor.
öyle yeni doğan bebek patiğimizi tamamlamış olduk. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte yapmış oluruz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.